iPhone 16 Pro Max 256 GB. Market fiyatları pahalı mı abi? Bakın burada bebek bezleri var. Bebek bezlerini bir göstereyim sizlere. 10 liraya Metro kullanacağım. Kocaman televizyonun fiyatı. Yumurtanın fiyatına bakalım. Burayı kaçırmamanız gerekiyor. Burası o kadar önemli ki arkadaşlar. İçecekle beraber yaklaşık arkadaşlar ATM'lerden yapabiliyorsunuz. Çok basitmiş. Benim Kazakistan'da yediğim lagman çok daha güzeldi. Yaklaşık 8 kilometrelik bir yol geldim, 10 lira para ödedim ya. Farklı amaçlarla kullanılmış bu medrese. Hangi dizileri izliyorsun? Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Pusu. Herkese selamlar arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Sizde sabahsa hayırlı sabahlar, akşamsa hayırlı akşamlar diliyorum. Şu anda Özbekistan'ın Taşkent şehrindeyim, başkentteyim. Hostelimdeyim. Sizlere bir hosteli göstereyim. Ondan sonra dışarı çıkacağız. Bugün sizlere Özbekistan gezilir mi, gezilmez mi? Türk lirasıyla pahalı mı, ucuz mu? Onu göreceğiz. Merak ettim. Böyle bir fiyatlara bakalım. Yemek fiyatlarına, market fiyatlarına, daha öyle market fiyatlarına detaylı bakmadım. Özbekistan'a çok ucuz diyorlardı bana. Ucuz mu, pahalı mı? Hep beraber bu videoda göreceğiz. Hem de sizler de ona göre Özbekistan seyahatinizi planlarsınız. Şu anda böyle bir hosteldeyim. Bu hosteli ben gecelik 330 lira ödüyorum. Biraz indirim yaptılar bana. Booking'ten 11 dolara tekabül ediyor. Vergiler, ücretler dahil. Normalde 5 dolar yazıyor. Ama ben geldim, indirim istedim. İndirimle beraber yaklaşık 7,5 dolar, 8 dolar gecelik ödüyorum. Yani bu da 330-350 falan tekabül ediyor. Şöyle bir hostel. Alt katta büyük bir oda var. Üst katta da odaları var. 2 tane tuvaleti var alt ve üstte. İlk videoda geldiğimde, giriş yaptığımda sizlere odayı vesaire göstermiştim. Şimdi direkt bugün sizlere Taşkent'i göstereceğim. Taşkent'i beraber gezeceğiz. Bakalım Taşkent'e gezmek ne kadara mal oluyor? Fiyatlar ne durumda? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Marketten neler alabiliriz? Türk lirasıyla kıyaslamak istiyorum ben bu videoda. Hem de sizler de ona göre seyahatinizi planlarsınız. Ben Kırgızistan, Kazakistan seyahatimden sonra o seyahatim boyunca Özbekistan'a çok ucuz diyorlardı. Hani Özbekistan bu ülkelere göre daha ucuz diyorlardı. Fakat ben Taşkent'e geldim. Ucuzluğu görmedim. Geldiğimden beri çok kısa bir süre oldu. Çok para harcadım. Yani haddi hesabı yok harcadığım paranın. Videolarda yemek videosu vesaire yemek yiyorum, gösteriyorum, geziyorum, taksi kullanıyorum vesaire derken biraz harcamalar olabiliyor. Haliyle onda da yapacak bir şey yok. Elimde olan bir şey de yok. Taşkent pahalıymış. Öyle diyorlar. Ben de gerçekten Taşkent diğer şehirlere göre pahalı mı değil mi? Bu videoda sizlere göstermek istiyorum. Ve de çok önemli bir konuya değineceğim. Özellikle burayı kaçırmayın. Videonun devamında ben size o konuyu hemen bu videoda anlatacağım. Her ülkeden ayrılmadan önce bilinmesi gerekenleri anlatıyorum. Son videoyu izleyerek o ülkeden detaylı bilgiler alabilirsiniz. Sizlere böyle faydalı bir içerik çıkarmaya çalışıyorum. Sizden isteğim videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız, yorumu sola kaydırdığınızda hype puanı vermeniz, kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmamanız. Çok şey istiyorum galiba ama YouTube bunu benden istiyor. Ben geziyorum. Sizlerin sayesinde de benim kanalım, videom başkalarının önüne çıkıyor ve başkaları yorum yapınca yeni geldim, kanala abone oldum vesaire deyince benim motivasyonum uçuyor. Daha çok video çekmek istiyorum. Daha iyi videolar çıkarmaya çalışıyorum. Ve de sizlere şöyle söyleyeyim. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan şu videoya kadar toplamda Orta Asya'daki en beğendiğiniz, en sevdiğiniz video içerik hangisiydi? Yani bunu mutlaka bu videonun altına yazın ki ben yorumu okuyacağım. Ona göre o sevdiğiniz konsepti, beğendiğiniz içeriğini devam etmek istiyorum. İlk durağımız bizim Türkiye'deki Migros gibi bir market olacak. Sizlere marketteki gıda, un, makarna, pirinç, içecek fiyatlarını göstermek istiyorum. Ondan sonra devam ederiz. Elektronik eşyalara, telefon, tablet, kulaklık vesaire bunları göstermeye çalışacağım sizlere. Yemeği falan da göstereceğim. Şimdi bakalım. Buradaki fiyatlara göre sizler karar verirsiniz. Hani fiyatlar ne durumda? Size göre pahalı mı, ucuz mu? Ona siz yorumlarda yazabilirsiniz bana. Ona göre bir kıyaslama yapalım. Ben kendime göre pahalı veya ucuz derim. Siz de kendinize göre dersiniz. Bu bana göre ucuz, bu bana göre pahalı. Ben Özbekistan'ı gezerim veya gezmem. Tamamen size kalmış bir şey. Red Bull'un fiyatı 60 lira tanesi. Bunun fiyatı 30 lira. Bakın burada bebek bezleri var. Bebek bezlerini bir göstereyim sizlere. Bunun fiyatı 600 lira.
Başka bir markaya bakalım. Mesela buna bakalım. 2-6 kilo arası. 470 lira bu. Ariel var böyle. Bunun tanesi 300 lira. 3 kiloluk persil 300 lira, 290 lira arası. Bu da aynı şekilde 290-300 lira. Yağ fiyatına bakalım. Bu 1 litrelik yağ. Bu da yaklaşık 100 liraya falan tekabül ediyor. Bu 5 litrelik yağ 350-360 lira. Ben böyle küsuratları falan söylemiyorum. Hani 360-350 dediğimde 330 da olabilir, 370 de olabilir. O aralar. Hani tam nokta atış yapamıyorum şu anda. Şöyle pirinç var. Bu 900 gramlık pirincin fiyatı 50 lira. Bir de şunu da söyleyeyim sizlere. Pazarlarda çok daha ucuz pirinç. Bilginiz olsun. Hani ben sadece market fiyatlarını gösteriyorum sizlere. Markette fiyatlar bir tık daha pahalı. İnsanlar genellikle pazara gidip bu tür şeyleri alıyor. Yumurtanın fiyatına bakalım. Bir de size un fiyatını da göstermek istiyorum. 2 kiloluk un 27.000 som. Bunun fiyatı 95 lira civarı. Bunun fiyatı 62-63 lira civarı. 65 diyebiliriz buna. Kurlar değişebilir arkadaşlar. Şu an videoyu izlediğinizde belki kur yükselebilir. Bu 60 lira değil de 70 lira olmuş olabilir. 30'lu yumurtanın fiyatı 120 lira. Cipslerin fiyatına bakalım. Bu cipsin fiyatı 23.000 som. Yani bu da yaklaşık 80 liraya tekabül ediyor. Bu da 55-60 lira arası bu Lay's'ın fiyatı. Şu anda deniz ürünlerinin olduğu bir reyona geldik. Şöyle karidesler var arkadaşlar. Bunlar hazır. Bunları açıp pişirmiyorsunuz. Yok hazır. Pişirmeye gerek yok. Direkt yiyorsunuz. Biraz ısıtıp yemeniz gerekiyor sadece. Isıtı değil, soğuk bence. Soğuk da yeniliyor. Atıştırma birayla çok iyi geliyor. Atıştırma bira ile iyi o da geliyormuş. birayla. Seviyorlarmış. Bu ne böyle? Somonu, Aa, o fume sulu. bakın bunun fiyatı 70.000 som arkadaşlar. Yani 230 lira bunun tanesi. Tanesi mi 230 lira? Bir tane 230. Böyle 230 lira. Yani 70.000 som. Tercüman var. YouTube. Selamlar. Abi Tacikli az önce böyle Antalya'da sohbet ettik. yaşıyorum. İsim neydi abi senin? Abdülhamid. Abdülhamid. Evet. Abdülhamid. Ben de Fuat abi, memnun oldum. Memnun oldum. Abi böyle bakıyordu, ben de Türkçe konuştum. Dedi ki bana, sen nereden biliyorsun benim Türkçe bildiğimi? Ben de dedim ki zaten Özbekistan'da çoğu kişi Türkçe biliyor. Ben Yani Özbekçe arkadaşlar biliyorum. Kazakistan ve Kırgızistan'a göre Türkçe bilen sayısı daha fazla. Türkçeyi nereden biliyorsun? Antalya'da oturuyorum. Antalya'da 11 sene. oturuyorsun. turizm Kaç sene çalışıyorum. oturdun 11 orada? sene. 11 sene. 11 sene. Gidip geliyor musun Türkiye'ye? Şimdi hamile hanımı buraya geldi. Evet, eşiniz hamile, buraya geldiniz. Burada doğum yaptıktan sonra yap- geri mi evet, gideceksiniz? inşallah. Çok güzel. Ama burada çok efsane markete geliyorsun fiyata göre. Evet, market fiyatları pahalı mı abi? Yok burada çok uygun. Türkiye'ye göre uygun. Görsene et ne kadar. Et ne kadar. Ama Türkiye çok güzel. Yani Türkiye'de et fiyatı çok En pahalı. güzel şehir Antalya. Evet, burada et fiyatı ucuz. Ucuz. Yani bu çok iyi. Deterjan farklı fiyat. Deterjan biraz pahalı. Pahalı. Deterjan başka yemek daha uygun. Başka neler pahalı deterjandan başka? Başka yok bence bir şey. Deterjan pahalı. Tuvalet kağıt mesela şeyleri. En çok tüketilen şeyler Evet. pahalı oluyor. Ama diğer ürünler size göre yağ, ekmek, Antalya un, göre. pirinç Evet. çok pahalı, çok ucuz. Tavuk ne kadar şu anda göz? Abi hiç bilmiyorum ama Türkiye'de- pahalı. Pahalı. Burada ne kadar? Bu da çok ucuz. Burada Kilosu 200 lira, 180 lira, 150 lira. 48. Ama pazarda daha ucuz değil mi abi? pazar daha ucuz. Burası lüks market. Evet, olduğu için. bu şu anda bulunduğumuz market arkadaşlar lüks Tavuk bir göz- market. Tavuk göz 154 lira 154 lira. kilosu. Türkiye'de Göz, mi? göz. Burada mı? Burada. Burada. Türkiye 220 falan Migros'ta. Burada tavuğun kilosu 154 lira arkadaşlar. Nisan ayında itibaren buradayım ben. 11 senedir oradasın. ya. 11 Maşallah. sene evet Antalya'da. Neleri seviyorsun Türkiye'nin yemek? Antalya. Şehir. Yani nereli? Antalya'yı seviyorsun yemek olarak. Doğu taraf evet yemek. Doğu taraf güzel. Doğu tarafı Evet, doğu yemeği. tarafı. Hangi yemek? Hangi yemek? İskender mesela, saç kavurma İskender, mesela. saçta. Kilis tavası yedin mi Evet. hiç? Ha? Kilis tavası. Kilis tavası yok. Güveç yemekleri yap. Şırdan yedin mi? Şırdan yemedim. Kebap, Kebap lahmacun, yedim. Ha, lahmacun evet. beyran. Beyran yemedim, lahmacun yedim. Ben Mardin Cizreliyim ya, Şırnak Mardin tarafı. Biliyor musun Şırnak? Şırdan diyor, Mardin biliyorum. Evet. Mardin Spor. Eskiden Mardin'e bağlıydı Cizre. Ben Cizreliyim ama Gaziantep'te yaşıyorum. Gaziantep. Aha, Antep şeyleri. Antep yemekleri çok meşhur. Burada bir yer var. Antep baklava gönderiyor. Her yerinde evet, güzel. Her yer zaten baklava dolu. Ne istedim? Evet. Çok güzel ya, ben Özbekistan'a geldiğim ilk gün bunu söyledim. Hani buradaki insanlar Türkçe biliyor genel olarak. O yüzden herkesle rahatlıkla Türkçe konuşabiliyorum ve Türkçeyi anlıyorlar fakat bazıları konuşamıyor. Anlıyor, konuşamıyor.
Bunun da bilginiz olsun. Burada böyle peynirler var, kaşarlar var. Bunun kilosu 430 lira bunun kilosu. Şu gördüğünüz 1 litrelik sütün fiyatı 30 lira. Bu gördüğünüz pastırmanın fiyatı 165 lira. Burada en ucuz pastırma veya sucuk diyelim 60 liradan başlıyor. Şu etlerin, gördüğünüz etlerin kilosu en ucuzu 265 lira. Sizlere buradaki market fiyatını gösterdim. Hani sizce ucuz mu pahalı mı direkt yorumlarda belirtelim. Türkiye'ye kıyasla zaten bunu sormaya bile gerek yok. Ama yine de bir yorumlarda tartışabiliriz bunu. Şöyle deniz mahsulleri var. Bunlar hazır balıklar. Bu şekilde soslanmış hazır balık. Burada kurutulmuş balık var. Burada kurutulmuş balığı çok seviyorlar. Bu gördüğünüz böyle 165 lira bir tanesi. Ya kilosu ya da bir tanesi. Bu şekilde balıklar var. Şöyle elmalar var. Elmaların fiyatı, bunun fiyatı 60 lira diyebiliriz. Portakalın fiyatı yaklaşık 100 liraya tekabül ediyor. 100 lirayı da geçiyor. Şöyle ananasın fiyatı var. Ananasın fiyatı da yaklaşık 110 lira, 120 lira. Mango var burada. Mangonun fiyatı da yaklaşık 100 lira. Hani ben gerçekten fiyatlara bakınca üzüldüm, üzülmedim değil. Yani böyle Türkiye'deki alım gücü, buradaki alım gücü çok iyi arkadaşlar bu arada. İnsanlar ucuz diyor yani, gördünüz zaten Tacikli bir abi vardı. Antalya'da yaşıyor kendisi. Ucuz dedi buraya, hani pahalı olanları söyledi. Onlar da zaten çok tüketilen şeyler olduğu için pahalı. Ama genel olarak diğer şeyler ucuzmuş. Onu anladık. Ben acıktım, kahvaltıda yapmadım. Bir şeyler yemek istiyorum. Bakalım nerede yiyeceğim? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar küçük portakal suyu 165 lira, büyük de 180 liraya, 190 liraya tekabül ediyor. Rahmet. 200 lira diyebiliriz ya büyük. Küçüğü 165 liradan başlıyor. Yani portakalın neden bu kadar pahalı olduğunu zaten portakal fiyatından anlamışsınızdır. Ülkede yetiştirilmeyen meyve veya sebzeler daha pahalı oluyor. Her ülkede olduğu gibi burada portakal yetiştirilmediği için, olmadığı için daha pahalı. Ama burada yetiştirilen meyve veya sebzeler daha ucuz oluyor. Bilginize. Şimdi bir restorana gideceğim arkadaşlar. Orada bir yemek yiyeceğim. Sizlere oradaki menünün fiyatını da göstereceğim. Orta derece bir restoran, lokanta. Gidip bakalım, ben böyle Maps'ten baktım. Bir yer var, yakın bir yer. 1 kilometre yaklaşık yürüyeceğim. Orada fiyatları göstereceğim sizlere. Oraya gitmeden önce ama para bozdurmam gerekiyor. Bir 100 dolar bozdurup devam ederim. Belki 100 dolardan daha fazla bozdururum. Çünkü burada gerçekten çok param gidiyor. Yani 100 dolardan fazla para harcadım kısa bir sürede. Ayıp söylemesi. Ben nereye gittiğini bilmiyorum. Hostelle beraber sayıyorum bu arada. Bir de sizlere şöyle önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Burayı kaçırmamanız gerekiyor. Burası o kadar önemli ki arkadaşlar. Özbekistan'a geldiğinizde ceza yememeniz için bunu dinlemeniz gerekiyor. Ben bunu dün akşam öğrendim. Arkadaş gelmiş hostele, çıkış yapacak. Gittiği diğer hostellerden çıkış yapmış. Belgeyi almadığı için çıkış yaparken belge almanız gerekiyor. 3 günde bir bildirmeniz mi gerekiyor ne? Sizin bildirmenize gerek yok. Hostel veya otele gittiğinizde o hostel ve otel sizin yerinize bildiriyorlar zaten. Ama diyelim ki arkadaşınızın evinde kalıyorsunuz. 3 günden sonra ceza geliyor. Hemen bildirmeniz gerekiyor. Yoksa ceza yiyorsunuz. Ülkeden çıktığınızda yani böyle yaklaşık 500, 600, 700 dolarlık bir cezadan bahsediyorlar. Ben geldiğimde ilk hostele geldim. Zaten buradan daha çıkmadım. İyi ki dün akşam bunu öğrendim. Yoksa buradan böyle çıkacaktım, gidecektim. Kağıdı bile almayacaktım. Haberim olmayacaktı maalesef. Bir arkadaş dün akşam başka bir hostelde kalmış. Kağıdı almadığı için büyük bir ihtimalle bugün ülkeden çıktığı zaman ceza yiyecek. Yani çok üzüldüm. O da çok şey oluyordu. Bayağı uğraştı ama kağıdı alamadı. Nasıl yaptı bilmiyorum. İnşallah kağıdı almıştır. Çünkü 600-700 lira dolar arası, yani 600-700 dolar arası bir cezadan bahsediyorlar. Bu çok fazla bir ceza. Çok saçma bir sistem. Sizler de saçma diyeceksiniz. Ama yani böyle 3 günde bir bildirim, bize girişte bir şey söylemedi insanlar. Hani buradaki en azından girdiğimizde öyle bir şey söylemeleri gerekiyor. Orada pasaport girişinde bir kağıt vermeleri gerekiyor. Bizi uyarmaları gerekiyor ama hiçbir uyarı, hiçbir şekilde bir şey yok. Benim hiç haberim yoktu. Gelen insanların da haberi yok. Sadece hostelden çıktıkları zaman hostel sahibi onlara kağıt veriyor. Öyle öğreniyorlar. Hani gerçekten çok şaşırdım. İyi ki bunu öğrendim, sizlere anlattım. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten Özbekistan'dan ayrılmadan önce son videoda bütün her şeyden bahsedeceğim. Tek tek önemli konuları böyle not alıyorum. Bir videoda bunları topluyorum.
Bunu kaçırmayın. Hani son video özellikle kaçırmayın. Buna dikkat edin. Buraya geldiğinizde aman diyeyim, ceza yemeyin boşu boşuna. Tatiliniz zehir olmasın. Şu anda ben böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir sokakta kablolara bakar mısınız ya? Bir an kendimi Lübnan'da, Mısır'da sandım. Yani bakın. Orta Asya'da bu arada ilk defa karşılaşıyorum böyle kabloların çok olduğuna. Daha böyle görmedim. Özbekistan'da şaşırdım bunu gördüğümü. Bayağı şaşırdım yani. Türkiye ile kıyaslama yapıyoruz bu videoda. Türk lirasıyla kıyaslama yapıyoruz, ucuz mu pahalı mı diye. Buradaki insanlar için de ucuz mu pahalı mı onu da konuşuruz. Öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Asgari ücreti yani en az 450 dolardan başlıyormuş. 450-500 dolardan başlıyor. Burada çalışmak isterseniz. Bu böyle 1500 dolara kadar yükseliyor. Ben dün akşam sordum ne kadardan başlıyor diye. Bir genç bir adam ne kadar kazanabilir? 450 dolar dedi bana. Bu da yaklaşık herhalde bir 19-18 bin liraya tekabül ediyor. Hani ona göre fiyatlar nasıl? Ucuz mu pahalı mı? Yani Özbekistan halkı için de kıyaslama yapmak gerekiyor. Ki zaten bu videonun altında Özbekler varsa arkadaşlardan rica ediyorum. Bu videonun altına yorum yazarsanız çok mutlu oluruz. Hani ucuz mu pahalı mı ona göre biz de öğrenmiş oluruz. Geldim arkadaşlar. İncir yani incir restoran. Bakın Anjir, bu incir fotoğrafı var böyle koymuşlar. Demek ki Anjir incir oluyormuş. Öyle bir restorana geldim. Gördüğünüz gibi biraz sanki orta derece değil de çok iyi bir restorana benziyor. Selamünaleyküm. Nasılsın? Kelaysın? Selamünaleyküm. Türkçe konuştuğumu duyduklarında hemen selam veriyorlar. Bakın burada at eti hazırlanıyor. Şöyle göstereyim. Çok değişik bir restorana geldim. Bunlar at eti de. At. At ve inek eti mi? Sığır eti, koyun. Karışık mı? Mal. Menüyü göstereceğim. Bir de bir şeyler yiyelim bakalım menüde neler var, fiyatlar ne durumda. Ne yiyeceğim bilmiyorum. Bayağı büyük. Burada bir yere oturacağım da. Şöyle buraya bir oturayım ya. Şuraya kadar gidiyormuş restoran. Kocaman bir restoran. Şöyle hemen fiyatlara bakalım. Benim canım ne çekti biliyor musunuz? Lagman çekti ama burada lagman vardır değil mi? Lagman var. Bu gördüğünüz böyle patatesli, etli, herhalde haşlama gibi bir şey. Bunun fiyatı 160 lira. Bu lagman, bu da lagman. Bunların fiyatı 160 lira böyle. Şu şaşlık arkadaşlar bizim bildiğimiz kebap. Bu kıyma, Adana kebabı. Bu da normal et. Bunun fiyatı 75 lira. Tanesi 75 lira. Şöyle iki tanesi 150 lira oluyor. Şöyle 1 kilo yazıyor. Kasip 1 kilo. Ne olduğunu bilmiyorum kasibin. 130 bin sonmuş. 430 liraya tekabül ediyor. Şöyle patatesli, etli, yanında domates var, salatalık var, soğan var. Bunun da fiyatı 220 lira. Şöyle samsanın tanesi böyle 38 lira. Bu da samsa. Bunun fiyatı 34 lira falan. Yani en ucuz 130 liradan başlıyor. Hatta 120 liraya var. Hatta 70 liraya yemek var en ucuz. Böyle yükseliyor. Artık sizin tamamen yediğiniz yemeğe bağlı, zevkinize göre değişiyor yemekler. Ben arkadaşlar lagman yiyeceğim. Bunlar çay. Mojito çay değil mi? Mojito çay. Çay ve mojito. Arkadaşlar burada çay fincanda gelmiyor. Direkt böyle bildiğiniz çaydanlıkta geliyor. Bir çaydanlık çay 20 bin son. O da yaklaşık 55 liraya tekabül ediyor. 60 lira diyebiliriz onu. Burada restoranlarda adisyon var. Adisyonda %15. Şu anda yediğim yemek 65 bin son. Yani 65 bin son. İçecekle beraber yaklaşık 215 lira ödeyeceğim. Adisyonu hesaplarsak bu da 240-250 liraya kadar yükselebilir. Şu anda şöyle kahveler var. Kahveler 50 liradan başlıyor. Bir tane cappuccino 50 lira. Böyle normal kahve var. 60 lira var. 70 lira kahve var. 75 lira var. En ucuzu 50 lira kahve. Şu an aklıma geldi. Doları bozdurmadım ya ben.
Yemek istedim ama dolar bozdurmadım. Şimdi arkadaş benle beraber geleceğiz. Gidip doları bozduracağız, geleceğiz. Mümkün emas biz davlatda. Faqat bankomatlar, banklar orqali olamiz. Bankalar mı alıyor ATM? Banklar. Burada dolar almıyorlar restoranda. Dolar dedim alıyor musunuz? Şimdi gideceğiz yakın değil mi? Orada bozduracağız. Tamam şimdi arkadaşlar beraber 100 dolar bozdurmaya gideceğiz. Arkadaşlar ATM'lerden yapabiliyorsunuz. Çok basitmiş. Ben çok kolay bir şekilde şu an para bozdurduk. 1 milyon 230 verecek. 1 milyon 260 yerine 1 milyon 230 verecek. İçerideki kur 1 milyon 260'tı. Burada 1 milyon 230. Yani 30 bin son fark var. Arkadaşlar sizlere bu videoda da göstereyim Özbekistan somu. Şöyle 100 bin, bu 100 bin. En büyük paraları 200 binmiş. Bilginiz olsun. Elimde gördüğünüz 100 binlikler. Şu anda toplamda 1 milyon 230 bin Özbek somu var elimde. Yani bu 100 dolar. Şöyle. Haydi gidelim. Lagman geldi arkadaşlar. Böyle üstünde et var sanırım. Tavuk eti mi ne bilmiyorum ama şöyle şeyler var. Ben ilk başta ekmeği zannettim de ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle yumurtalıymış bu arkadaşlar. Bu yumurtaymış. Ben ilk başta tatmadan önce şey zannettim. Tavuk ya da balık eti zannettim de yumurtaymış. Şöyle de bir samsa geldi bu şekilde. Yanında domates sosu getiriyorlar. Sanırım benim Kazakistan'da yediğim lagmandan daha iyi bir lagman yemeyeceğim. Şu anda gelen lagman öyle hissettirdi bilmiyorum. Yok abi benim Kazakistan'da yediğim lagman çok daha güzeldi. Şöyle bakın birazını döktüm sadece. Bildiğiniz pul biberle yapmışlar. Böyle bir acı. Etinden alalım bu şekilde. Afiyetle gömelim. Çok güzel. Restorandan çıktım arkadaşlar. Şimdi burada bizim Türkiye'deki MediaMarkt gibi bir yer var. Orada elektronik eşyalar var. Bir fiyatlarına bakalım. Merak ettim ben de fiyatlarını. Bakalım genel fiyatlar ne durumda orada. Bir de buradaki hostel fiyatları dediğim gibi 10 dolardan başlıyor. 7 dolara da var ama 10 dolardan kaldığım hostel gibi bir yerde kalabiliyorsunuz. Benim kaldığım hostelin sahibinde Tesla var. Tesla'nın fiyatını sordum. Onun bir arkadaşı da Tesla satıyormuş. Sıfır mı ikinci el mi tam emin onu sormadım ama fiyatı ne kadar dedim 30 bin dolar dedi bana Tesla. Geldik arkadaşlar. Merhaba. Şöyle fiyatları bir görelim. Bakın MacBook var. Bu MacBook M4 15 inç. 23 milyon son. Arkadaşlar 76 bin lira bunun fiyatı. Apple 9 milyonmuş. 30 bin liraymış bunun fiyatı. Bu da 15 bin diyelim. 15 bin, 16 bin. Şöyle iPhone var. iPhone düz 16, 128 GB. 13 milyon 594 son. Bu da 45 bin lira bunun fiyatı. iPhone 16 Pro Max 256 GB. 19 milyon 760. Bu da 65 bin Türk lirasına tekabül ediyor. Şöyle şeyler var arkadaşlar. Bilgisayarlar var. Bunu ben ekranda fiyatlarını yazacağım. Şöyle hemen hızlı bir şekilde geçiyorum. Özelliklerini göstereceğim. Etiket fiyatlarını gösterip, bilgisayarı gösterip şöyle hızlıca geçiyorum. Bu şekilde. Şöyle burada Samsung'lar var. Galaxy A26. 3 milyon 610 som. 5 milyon som. 5 milyon 798 som. Şöyle bir televizyonun fiyatına bakayım ya. Mesela bu kocaman televizyonun fiyatı 25 milyonmuş. Şöyle arkadaşlar. Kaç oluyor? 160 falan mı oluyor? 130. 130'lukmuş bu böyle büyük. Kocaman arkadaşlar. Burada ne güzel maç izlenir be. Bakar mısınız? LG markalı. 84 lira bunun fiyatı. Güzel, çok öyle detaylı bir şey yok. Zaten merak ettiğim şeyler vardı. Telefon, bilgisayar, MacBook. Bunların fiyatı bu şekilde. Fiyatlarını söylemediğim eğer şeyler varsa, kaçırdığım varsa arkadaşlar, o gördüğünüz fiyatı dediğim gibi 12.300, 12.200, 12.400'e kadar, 500'e kadar bölerek çıkan rakamı çarpın. Yani Türk dolara çarpın. Artık Türk lirasıyla dolar ne kadarsa 40 ise 40 da çarpın. 42 ise 42 yapın. 43 ise 43 yaparsınız. Şimdi bu videoyu izlediğinizde dolar kaçsa artık, dolar sürekli yükseliyor maalesef. Öyle.
hesaplayabilirsiniz. Teknomax'ın karşısında böyle bir pazar var. Açık hava pazarı bildiğiniz, çok güzel ya. Tezgahlar böyle açıkta. Mahalle halı diyebiliriz. Pazar işte arkadaşlar. Bugün pazar kurulmuş ya da her gün mü bu kuruluyor bilmiyorum. Böyle görmüşken bir gezeyim, göstereyim dedim sizlere. Hem de ben de merak ettim, bakayım, hem de sizlere göstereyim istedim. Türkçe bilir misiniz? Burası her gün açık mı? Her gün açık. Her gün açık, her gün açık. Teşekkürler. Bu Özbek ekmeği de. Özbek ekmekleri. Nan diyorlar buna. Nan. Özbek nan. Çörek, nan. Siz nan diyorsunuz. Rahmet. Burası her gün açıkmış. Güzel bir pazar. Güzel bir koku var arkadaşlar. Meyvelerin, sebzelerin, baharat kokusu, meyvelerin kokusu. Acayip bir koku. Hani çok güzel. Bunu sizlere nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama harika bir koku var şu anda. Arkadaşlar şu anda yeraltı metrosuna geldim. İlk defa şehirde toplu taşıma kullanacağım. Burada daha önce toplu taşıma kullanmadım. Otobüs de kullanmadım, metro da kullanmadım. Şu an böyle yeraltı metrosuna geldim. Buradan metroya binip Kökaldeş Medresesi'ne gidiyoruz. Bir tane medreseye gidiyoruz. Size medreseyi göstereceğim. 10 liraya metro kullanacağım. Bu metro Çorsu Pazarı'na kadar gidiyor. Çorsu Pazarı'ndan ben yürüyerek medreseye gideceğim. O medreseyi görmedim burada. Size medreseyi göstermek istiyorum. Şöyle metro geldi. Hem bu videoda sizlere toplu taşımayı da göstermiş oldum. Arkadaşlar Sovyet döneminden kalan bir metro bu. Bakar mısınız? Çok eski bir metro. Çorsu Pazar'a geldik arkadaşlar. Yaklaşık 8 kilometrelik bir yol geldim. 10 lira para ödedim ya. Ya bakar mısınız? Sovyet döneminden kalan bir tren. Şöyle metro. Metro da eski, kendisi de eski. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz Kökeldaş Medresesi. Bu gördüğünüz medrese 16. yüzyılda Şeybani Hanedanı zamanında inşa edilmiş. Barak Han'ın veziri Kökeldaş tarafından yapılmış burası. Kökeldaş kelimesi süt kardeş anlamına geliyor. Böyle gördüğünüz gibi Taşkent'in hala ayakta kalan en büyük geleneksel eğitim yapılarından biriymiş burası. Depremlerde kurtulmuş arkadaşlar. 1868 ve 1966'daki büyük depremlerde ciddi hasar görmesine rağmen defalarca restore edildi. Taşkent'in yıkılmayan nadir tarihi yapılarından biriymiş. Ne kadar? Merhaba. Merhaba. Türkçe biliyor musunuz ha? Az biliyorum. Vallahi tam Türk gibi konuşuyorsunuz. 15.000 son giriş. Tamam. Giriş 15.000 son. Yani arkadaşlar 45-46 lira falan. Çok güzelmiş ya. Bahçesi falan yani benim çok hoşuma gitti. Görüntü şu an muhteşem. Medresenin içinde, medrese bildiğiniz klasik medreseler arkadaşlar. Eski zamanda üniversite olarak kullanılmış, farklı amaçlarla kullanılmış burası. Burası daha önce bir otelmiş, sonra bir restoran olmuş, sonra işte şu an gördüğünüz eğitim olarak Kur'an-ı Kerim dersi veriliyor. Tamamen taş ve tuğla kullanılmış. Bizim alışık olduğumuz diğer medreselerden çok farklı. Genellikle buradaki medreseler, mimari yapılar hep çiniler kullanılıyor, farklı taşlar kullanılıyor. Fakat burası çok farklı bir taş mimarisiyle dikkat çekiyor burası. Orta Asya'daki birçok medresede çini süslemeler görülürken Kökeldaş'ta Kökeldaş Medresesi sade taş ve tuğla mimarisiyle dikkat çekiyormuş. Arkadaşlar biraz gezdikten sonra medreseyi çıktım buradan. Sizlere burayı da gösterdim. Son durağımız burasıydı son durak. Şimdi bakın kubbeli olan Çorsu Pazarı. Ben buraya geldiğimde ikinci videoda sizlere Çorsu Pazarı'nı göstermiştim. İçerisi çok güzel, çok büyük. İstediğiniz her şeyi bulabileceğiniz bir çarşı burası. Ben yanında bu medresenin olduğunu bilmiyordum. Hostelde işte hostelin verdiği avantajlar, güzellikler bunlar. İnsanlar yerlere gidiyor. Öneriyorlar işte buraya git çok güzel diyorlar. Ben de onlara uyarak buraya geldim.
Normalde buranın olduğunu bilmiyordum. Yani internetten araştırıyorum nereye gidebilirim diye. Fakat burayı hiç göstermedi bana. Anlamadım hani ben, ya da gözümden kaçmış olabilir. Arkadaş sağ olsun bana burayı önerdi. Git dedi buraya. Burası güzel. Fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Güzel. Etrafında çarşı pazarı var. Yani burayı kesinlikle gelip görmeniz gerekiyor. Bu ne? Ne bu? Mojito. Mojito arkadaşlar en sevdiğim ya. Bakın buradan bir mojito içelim gidelim. Rahmet. Merhaba. 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 Türkçeyi nereden biliyorsun? Türkçe dizilerden biliyorum abi. Ya abi böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaş yeter artık ya. Yeter artık ya. Merhaba. Aleyküm. Aleykümselam. Benim adım Fuat. Senin adın ne? Benim adım Abdülkadir. Abdülkadir. Evet. Sen Türkiye'ye hiç gitmedin. Evet. Ama Türkçeyi biliyorsun. Evet. Şu an Türkçeyi ne derece biliyorsun? Çok iyi biliyor musun? Yok. Biraz konuş. Bakalım biliyor musun? Tamam. Konuş. Burada ne iş yapıyorsun? Burada çalışmaya geldim. Sen nerelisin? Ancanlıyım abi. Özbeksisin. Özbek mi? Özbek. Taşkent'e çalışmaya geldin. Evet. O tarafta iş imkanı yok. Yani yok. İş yok. Orada işin parası kem. Az. Az. Arkadaşlar bizim orada gibi işte İstanbul gibi burası. İstanbul gibi düşünebilirsiniz. Küçük bir şehirden buraya çalışmaya gelmiş. Ne iş yapacaksın burada? Burada bir sigara firmasıya çalışmaya girdim. Bizde bir şeyler oluyor. Kim ki köşelerde, sokaklarda sigara içmişse onun alına varıyoruz. Onunla sohbet ediyoruz. Biz sadece Tanıtacaksınız. Tanıtacağız. Tamam. Sigara üretmişler. Bir sigara üretmişler. Yeni bir sigara. Hı. Bunu insanları denettiriyorsunuz. İnsanlar içiyor. O güzel diyor. Yani reklam gibi bir Evet, şey yapıyorsunuz. evet. Anladım. Sahada çalışacaksın. Evet. Anladım. Hangi dizileri izliyorsun? Kurtlar Vadisi Pusu. Evet. 3 kere izledim. Ondan sonra Halka diziyi. Ondan sonra Osmanlı'ya. Ne zamandan beri Türkçeyi konuşmaya başladın? 2 sene önce. 2 sene önce başladın Evet. Türkçe'ye. Daha önce bilmiyordun. Daha önce 4 sene ben dizileri izledim. Ara ara izliyordum. Her gün izliyorum. Onları anlıyordun. Evet. Ama konuşamıyordun ama şimdi konuşuyorsun. Evet. Çok memnun oldum. Kendine Ben çok de, çok evet. iyi bak. Arkadaşlar böyle kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoyu tahmin edin, ne bileyim isteyin, ne olabilir, ne istiyorsunuz. Sonraki serilerde sizlere göstermeye çalışayım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.